Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapacağız? Sizlerle birlikte şöyle 3 renkte güzel bir örnek çalışması yapacağız. Özellikle çocuk örgülerine, erkek bebek örgülerine çok yakışan bir model. Hem elinizde olan daha fazla renklerle de çalışabilirsiniz. İsterseniz de böyle tek renkte uygulaması yapılabilir bir model. 3,5 numara misina şişime 10 ve onun katlarında ilmek sayısı atıyoruz. Daha sonra artı 2 tane ilmek ekliyoruz örneği tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 desen bağlantılı olduğu için toplam 24 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastik uygulamasını ya da haroşa uygulamasını yaptıktan sonra ön yüzden örneğin birinci kurulum sırasını yapıyoruz. Ön yüzdeki birinci kurulum sıramızda yine lastiğin rengiyle devam ediyoruz. Bir sıra tüm ilmekleri baştan sona düz olacak şekilde örüyoruz. Birinci sıra ön yüzdeyiz. Lastikten sonraki ilk sıramız ve tüm ilmek baştan sona dönüyorum. Burada da bütün ilmeklerimizi yine baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Ve ön yüze tersini ördükten sonra üçüncü sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki ilk 3 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 adet ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak bir ilmek artırıyorum ve 2 tane düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi artırıyorum. Bu defa sıradaki 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve bir tane düz örüyorum. Burada duracağım çünkü 10 ilmekle bir modelimin açılımı bu şekilde oluyor. 3 tane düz örüp sağ kestik, doladık. 2 düz örüp artırıp sol kesip bir düz ördük. Bunu sıra boyuna kadar 10 10 10 10 attığımız ilmeklerin üzerine kurarak devam edeceğiz. Şimdi ikinci desene başlıyorum. Şimdi sol kesimden sonra burada bir tane düzüm vardı. 3 tane düz de ikinci desen için ördüğümde 2 desen arasında 4 adet düz ilmeğimiz olmuş oluyor. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Ortaya 2 tane düz ilmek ördüm. Tekrar arttırıp bu defa sıradaki 2 ilmeğimizin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Arkasına bir adet düz ilmek ördükten sonra artı 2 ilmeğimizi en sona ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü başlarken örneğimiz 3 düzde başladı. Normalde desen bitiminde bir düz oluyor. Orayı tamamlamak adına yine 2 tane düz örüp burayı da 3 düz haline getiriyoruz ve kenar ilmeğimizi örerek kurulum sıramızı 3. sırada yapıyoruz. 4. sıra tersinde ilmeklere hiçbir işlem yapmayıp baştan sona ters olarak çalışıyoruz ve ön yüze 5. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada 2 adet düz ilmek örüp yine kalan bir düzde sağ kesim ilmeğimi ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolayıp ilmeğimi artırıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum. Bu kesimden sonra 2 desen arasında 2 tane düzüm kalıyor. 4 düzde ilk başlangıçta, bu sırada 2 düz kalıyor. Yine hemen
Sıradaki 2 adet ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Ortaya 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüp dolayıp artırıyorum. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve burada da kalan 2 adet ilmeğim var. Onları örüp sıramızı tamamlıyoruz. Yine tersinde bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Baştan sona tamamını ters olarak örüyoruz ilmekleri. Ön yüze geliyoruz ve örneğin 7. sırası oluyor bu sıramız. Kenar ilmeğimizden sonra bir adet düz ilmek örüyorum ve kalan bir düzde sağ kesim ilmeğimin ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve ortada oluşan 6 adet ilmeğimi düz olarak çalışıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Dolayıp ilmeğimi arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Birinci desen bitince hemen sağ kesimde ikinci desene başlıyoruz. Çünkü arada ilmek kalmadı. Bu şekilde sol ve sağ kesimler yan yana gelmesi gerekiyor. İlmek arttırdık. 6 tane düz ilmek örüyoruz. Ortada 3, 4, 5 ve 6. Dolayıp artırıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Böylelikle örneğimizin 7. sırasını tamamladıktan sonra tersindeki 8. sıramızı örüp buraya artık yeni rengimizi takıyoruz. Örneğin 9. sırasında uygulayacağımız olan haroşa bölümümüzde yeni bir renk çalışması yapacağız. O yüzden ben kiremit rengini taktım. İpimizi arkaya doğru alıyoruz ve bakın sıradaki kesim ve normal bir tane ilmek var. Bakın sağ kesim ilmeği ve normal bir adet ilmeğim. Bunların ikisini örmeden sağ şişime aldım. Ve hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve 8 adet ilmeğimi düz ördüm. Tekrar sıradaki 2 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıp 8 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. 9. sıra ön yüzdeyiz. Yeni rengimize taktık. 8 tane tersimizi ördük ve en sonda yine 2 adet ilmeğimiz, bunları örmeden sağ şişimizi alıp kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlamış oluyoruz. Hemen tersine geçelim. 10. sıramız oluyor arkadaşlar. Ters taraftayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki örmeden aldığım 2 adet ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişime alıyorum. Ördüğüm 8 adet ilmeğimizi burada da ters düz olarak örüyoruz ki bir diş örgü haroşamız çıksın diye. Ön yüzde de düz, ters tarafta da düz örüp bu şekilde bir diş haroşa boyumuzu 8 ilmekten oluşturuyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklere gelince onları tekrar örmeden sağ şişe alıyoruz. Ve yeniden ördüğümüz ilmekleri tersinden de düz olarak çalışıyoruz. Toplam 8 adet ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. Yine 2 adet ilmeğim var. Örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örüp tersindeki 10. sıramı da bitirmiş oluyorum. 11. sıra ön yüze geldik. Bunu bir kez daha tekrarlayıp 2 diş haroşa boyu olana kadar öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki örmeden aldığımız ilmekleri örmeden sağ şişe alıyoruz. 8 adet ters görünen kiremit rengi ilmeklerimizi tekrar aynı renkle birlikte
8 düz olarak örüyoruz. 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve tekrar 8 adet düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıp kenar ilmeğimi örüyorum ve böylelikle 11. sıramızı tamamlamış oluyoruz. 12. sırada yine bir alt sırada yaptığım gibi bir diş haroşa boyu çıksın diye yine ördüğümüz ilmekleri düz örüp tamamlıyoruz. Buradan sonra ana renge geçiş yapıp yeniden aynı tekniği uygulayacağız fakat yerleri değiştirecek şekilde kaydırarak modeli yapacağız. Kenar ilmeğimden sonra 2 adet ilmeğimi örüyorum. Daha sonra renkli bölüme geldiğimizde yine tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ama özellikle örmeden aldığımız ilmeklere gelince şu şekilde gösterelim. Bu sıra onları da örerek ilerliyoruz. Tıpkı birinci sırada yaptığımız gibi 13. sıramızdayız ve tüm ilmekleri baştan sona düz olarak çalışıyoruz. Artık bir alt sırada örmeden aldığımız ilmekler bu sırada örülerek tamamlanıyor ve 13. sıramızı bitirmiş oluyoruz. Tersine döndüğümde yine ilmekleri baştan sona ters olarak çalışıp 15. sıramıza geliyoruz. Buradaki sistem yine aynı şekilde fakat yer değiştirerek yapılacak. Dilerseniz ikinci bölüme de artık başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve araya 4 adet düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Sıradaki 2 ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Buraya kadar yine bizim bir adet desenimiz, 10 ilmekli desenimizin çalışması bu şekilde dönüyor. Hemen yanına ikinci deseni kurarak devam ediyorum. 2 ilmek düz ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırdım ve sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4 düz ördüm ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek artırdım. Burada da 2 düzümüz kalıyor. Onları da örüp yeni kuruluma bu şekilde başlıyoruz. Örneğin 15. sırasında. Tersindeki ilmekleri baştan sona ters örüp 17. sıramıza geliyoruz. Sistem aynı, sistem değişmeden devam edecek. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada toplam 3 adet düz ilmek örüyorum. Dolayarak ilmeğimizi artırıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 adet düz ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi artırdım. 4 adet düz öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ilmeğimi artırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimizi artırdıktan sonra başta ve sonda 3'er adet ilmeğimiz olacak. Onları da düz örüp sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle yine
ön yüze, tersini de ördükten sonra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek düz ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Böylelikle yine sol ve sağ kesimler yan yana gelmiş oluyor. Tekrardan artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. İlmek arttırdım ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Daha sonra alttan batarak hemen yanına da 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesip ilmek arttırdım ve 1, 2, 3, 4 ilmek düz ve daha sonra da kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlamış oluyoruz. 19. sıradan sonra geliyoruz örneğin 21. sırasına. Bir kez daha burada bir adet daha renk katıyoruz. Ben hemen ipi burada bağlı olduğu için aynı renkle devam edeceğim ama dilerseniz farklı renklerle de çalışmasını yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişme alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım, ipim arkada ve kalan 5 adet ilmeğimi düz olarak çalışıyorum. Başlangıç ve sonlar yarım 5'er ilmek, ortalar 8 ilmek olacak şekilde ilerliyor. Böylelikle yine modelimizi ön yüzdeki sırasını tamamlayıp şöyle tersini yeniden gösterelim. Burada bütün ilmekleri yine düz olarak çalışıyoruz. Bir diş haroşa boyu öne ulaşması için tersinde de örnekteki renkli olan ilmeklerimizi düz örüp örmeden aldıklarımızda yine örmeden alıp bu şekilde ilerliyoruz ve 22. sırayı da tamamlayıp ön yüze örneğin 23. sırasına geçiş yapıyoruz. Bir diş haroşa boyu oluşturmak için yine aynı rengimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra 5 adet ilmeğimizi düz olarak çalışıyorum. 23. sıramız oluyor bu ön yüzdeki. Yine örmeden aldığım ilmekler, onları tekrar örmeden alıyorum. Ana desenlerde tam 8'er tane düz ilmek örüyoruz. Başlangıç ve son yarım desen olduğu için 5'er adet örüyoruz. Örmeden aldım ve sondaki 5 adet düzümüzü de örüp ön yüzdeki örneğimizin son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tersinde az önce gösterdiğim gibi yine ilmekleri atlayarak ördüklerimizi de örerek devam edip 2 diş haroşa boyumuzu tamamlıyoruz ve buradan itibaren yeniden modeli bitirmiş oluyoruz ve birinci sıraya geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle gösterecek olursak biliyorsunuz ki birinci ve örneğimizin 13. sırası ikinci başlangıçları bu şekilde. Bir sıra tüm ilmekleri ana rengimizde düz örerek modele başlıyoruz. Burada da yeniden birinci sırayı tekrar ederek bütün ilmekleri düz çalışıp yeniden örneği kurmaya başlıyoruz.
Hemen bitmiş parçasıyla da sizlere daha net bir şekilde gösterelim. Aynı renkleri uyguladım. Yanına güzel bir kızıl kahve de ekledim. Yine siz elinize olan parça yünlerle istediğiniz renklerde bu modeli çalışabilirsiniz. Dileyen koltuk altına kadar örneği kurup üstüne haroşa devam edebilir. İsteyen daha yukarıya kadar da örneği renksiz olarak çalışıp götürebilir arkadaşlar. Ucu açık, harika bir model. Hem yapımı kolay hem de renkli ve böyle değerlendirme projesi yapılacak hoş bir örnek. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.